Evet, maşallah abinin kıyafeti polis kıyafeti gibi. Çak. 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 Abi de maşallah polis gibi. Burası Sampoerna sigara fabrikası. Biz şu an motor parkına geldik buraya. Motor parkına motorumuzu park edeceğiz. Bakın mesela bu bir Rolls Royce. 8 silindirmiş. Burada yazıyor zaten. Yıl diyor 1972. Bu da ayrı bir Rolls Royce. Şöyle bir bakalım. Bunlar iki tane ayrı Rolls Royce. Rolls Royce görmeyenlere yakından bir çekim yapayım ama bu arabalar tabi devasa arabalar. Buradaki güvenlik arkadaşlara böyle baktığımız zaman maşallah güvenlikleri şey gibi, bizdeki emniyet amirlerinden daha forsları yüksek. Yani giyim kuşağa baktığın zaman diyeceksin ki ya emniyet amiri ha. Dua edin siz, ayağım kayıyordu. Siz dua edin, ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil, dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Amına. Ne diyorsun? Ne oğlum sen lan? Evet, Sampoerna yazıyor ama burada Sampoerna diyorlar. Sampoerna sigara fabrikasının içine doğru gidiyorum. Şimdi şöyle baktığımızda burada Endonezya'nın geleneksel olarak kendi yaptıkları ürünler var. Bir de hani sebzeleri ve meyveleri var burada. Bu Sampoerna'daki mesela o zaman kullanılan bisikletler. Burası bir müze. Evet, bu nedir? Karanfil. Evet, karanfiller var. Ha, bu da böyle kırma makinesi. Burada da o karanfili öğüten, kıran makine varmış bakın. Ama böyle manuel olarak çalışıyormuş, kollu. Bunu ben şeye benzettim. Granül imalatçılarında oluyor böyle kırma makinesi olarak. Tobacco, ha bu da tütünmüş. Ha, bu tütünü de bu şekilde kırıyorlarmış demek ki. Tütünü kokluyor arkadaş. Artık koklaya koklaya onda hal kalmamıştır. Bir de burası da böyle buranın içinde küçük bir tane süs havuzu oluşturmuşlar. Küçük süs havuzunda biraz balık falan koymuşlar içine. Güzel olmuş yani. Umarım sesler daha iyi geliyordur şimdi. Burada da Sigara Müzesi'nin kurucuları, kurucu aile büyük bir ihtimalle, onların görüntüleri var. Tabi 1914'te, 15'te, 1897'de bunların vefat tarihleri var herhalde burada. Tek tek gösteriyor. Tabi onlar çok zenginlermiş. İhtişam yani o biçim. Baktığınız zaman bu da onların elbiseleri. Zaten zenginlikleri zaten belli. Çünkü böyle baktığınız zaman zaten ihtişam kendini gösteriyor. Kendi evlerinde herhalde büyük bir ihtimalle bu tablolar bulunuyordu. Bu müze kurulunca da buraya getirdiler. Burada da aldıkları ödüller falan var mesela. Yani büyük bir ihtimalle yarışmalarda kazandılar. Ya da bunları bir şekilde edindiler, buraya getirdiler. Bak, tabii baktığınız zaman zengin oldukları, yani o zamanın güç sahibi oldukları belli. İçeriye doğru bir de gidelim. Yani bu sigara fabrikasından çok aile fabrikası demek daha doğru olur. Çünkü genellikle hani ben sigarayla ilgili şeyleri size çekmek istiyorum. Ben buradaki şeyler ilgi alanıma girmiyor. Çünkü bunlar genellikle bir ailenin yani sigara fabrikasını kurmuş bir ailenin hayat hikayesini, sigara fabrikasında çalışan işçileri gösteriyor.
Yani aileyi göstermektense bence o günkü alet, edevat, o günkü şartları göstermeleri daha düzgün olur. Gerçek yansıtan o olur. Mesela Michael Sampoerna mesela bakın. Michael Sampoerna burada. Hani bizde nasıl Vehbi Koç, Rahmi Koç ailesi varsa baksanıza bu da Boedi Sampoerna, bu da Putera Sampoerna. Yani bu bir aile. Bu aile sigara fabrikasını getirmiş, buraya kurmuş. Sigarayı bu millete, buradaki insanlara alıştıran bu lanet insanlar. Aslında bunları var ya, yakmak lazım da. Çünkü hani sonuçta iyi bir şey mi yapmışlar? Bugün bu kadar insanın bağımlı olmasının en büyük müsebbiplerinden birisi bu insanlar sonuçta yani. Bu da tabii yani hem sigarayı üreteceksin, hem satacaksın, hem milletin parasını alacaksın, milleti fakirleştireceksin. Hem de böyle övüne gerine bak ben sigara fabrikasını kurdum, bak ben böyle yaptım. Ya kardeşim senin yaptığın sanki iyi bir şey mi? Allah Allah. Hani bunu da demeden edemiyor insan yani. Ben içimden gelenleri söyledim. Gerçek olan bu yani. Bizde de mesela sigara fabrikası vardı zamanında. Tekel. Evet burada klişeleri görüyorsunuz. Bunlara merdane diyen de var. Serigrafi diyen de var. Bunlar sigaranın üzerindeki baskıları oluşturan kalıplar. Bunlar da onların eski türleri. Eski tür kalıplar. Bakın. Yani şu sigaranın üzerindeki baskı. Görüyor musunuz? Bunlarla yapılmış. Şunlarla. Evet. Bu da bir paketleme makinesi mi? Bak Heidelberg her yerde kendini gösteriyor mu? Bu da herhalde matbaaymış. Yani paketi burada basıyorlarmış. Evet. Baskısını kendileri yapıyormuş ha. Yani buradaki sigara fabrikasındaki üretilen sigaraların paketlerini kendi bünyelerinde kendileri üretiyormuş. Çünkü bakın bu kağıtlar sigara üretiminde kullanılan kağıtların örnekleri. Zaten buradaki fotoğraflarda gösteriliyor. İşte bana böyle şeylerle gelin. Bakın zaten bu da kullanılan boyalar. Yani mürekkepler. Şeyde kullanılan, baskıda kullanılanlar. Bunların kendi şeyleri varmış. Bando takımı. Bando takımı. Evet buradaki enstrümanlar yani buradaki törenlerde kullanılmış. Büyük bir ihtimalle buradaki sigara fabrikasının sahipleri bunları satın aldılar, getirdiler, müzeye koydular. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü yoksa sigara fabrikasının bando takımıyla ne işi olur? Ancak işi şöyle olur. Alır, getirir, müzesine koyar. Hani bizde de mesela Koç Müzesi vardır. Sonuçta Koç uçak mı üretiyordu? Hayır. Burada da tütünlerin kurutulduğu, bayanlar tarafından belirli bir müdahaleler yapıldığı yer. Zaten baktığınız zaman böyle genellikle Avrupalılar gelmişler. Bakın çıplak ayaklı Asyalıları, bakın Avrupalıların ayaklarında ayakkabılar, ellerinde sigaralar, pilolar ve Asyalılar da böyle ayakları çıplak bir şekilde çalıştırılıyor. Çünkü çok ucuza gelip buradaki insanları sömürmüşler, çalıştırmışlar. Her türlü pisliklerini öğretmişler. Yani sigaraya alıştırmışlar, her pisliğe alıştırmışlar. Ellerindeki her şeyi de alıp gitmişler yani. Avrupalıların şeyi bu. Bakın burada çok güzel bir tablo var. Yağlı boya tablo. Şurası da şeye benzettim. Spor salonu gibi, konferans salonu gibi bir salona benziyor ama ondan çok spor salonuna benziyor. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kısmı da geçelim. Çünkü 2 katı da gezdik. Evet değerli arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte Sampoerna sigara fabrikasını gezdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.